Karşıma Zeynep Bastık. Tepki çıktı tabii ki. Şunu yapalım. Ay. Biraz kısayım. Denedim. Çok güzel olmuş. Bir kere parçanın orijinaline bir bakalım arkadaşlar. Kısaca. Parçanın orijinali gördüğünüz gibi. Fa. Denedim. Kopacak ellerimiz bu yanına. Fa üzerinde, yani fa minör tonda yapılmış. Şimdi Zeynep Bastık ve Tepki beraber söylüyorlar. Bu arada şimdi bununla ilgili küçük bir iki cümle edeceğim biraz dinlerken. Çünkü bence bu son dönemdeki çok kıymetli bir iş. Yani bizim ilk Tepki'yi ilk tanıdığım video neydi? Tepki Allame. Müthiş düet. Değil mi? Ses analizi de buydu. Ben ilk Tepki'yi bu videoyla tanıyorum. Nedir? Canlı söylüyorlar. Diyorum ki Tepki bir tenor karaktere benziyor. İşte Allame bariton bir karakter ve birbirlerine çok uyum sağlıyorlar. Açıkçası benim de rap'i algılamaya çalıştığım, algılamaktan kastım teknik olarak anlatmaya, kendim daha iyi çözmeye çalıştım ve yeni tanıdığım için de evet onları tanımaya çalıştığım videolar bunlar. Ve burada da şöyle şeyler söylüyordum zaten. Bakayım ne söylüyormuşum. Sağdaki Tepki ise çok başarılı. Neye göre başarılı? Çünkü kullandığı ses becerisi, bir müzik kulağı, bir müzik becerisi, sesleri doğru seçme, tam oktavdan okuyorlardı birbirlerine. Bir de o var. Mesela Hep pozisyon. bak şimdi. Bir tenor ve bariton rengin. Allame nereden giriyor? Bak. Aa, mükemmel. Tepki parçayı oktav miden girerken Allame girdiğinde kulak ver. Bir oktav aşağıdan girdiğini görüyorduk. Yani bu da şu. Her video yaptığımda altına bazı yazan böyle ilginç ve klasik mesajlar vardır. Bu mesaj şudur. Ya hocam onlar ne yaptıklarını biliyorlar mı? İşte bu sorunun cevabını sonunda Tepki bir videoyla verme başarısı gösteriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ya bence özellikle Türkiye'deki rap camiası için bu işi yapan işte sözle iş yapan kişiler için çok çok önemli bir görüntü. Ve ardından da birçok kişi gelecektir. Gittikçe daha melodik yapıya doğru giden bir rapten bahsettik seneler içinde. Bunu görüyorduk zaten. Trap'le beraber artık iyice hani autotune'ların da girmesi sürekli melodi dizgeleri yaratıyordu. Ve en sonunda Tepki bildiğiniz bir şarkı yayınladı yani. Bu bir şarkı. Bayağı autotune doluydu. Özellikle bu hafta için hani bunu dinledikten sonra Tepkiyle de konuştum. Bu kayıtta dedim bir şey var mı? Oynadınız mı bunda? Hayır dedi. Bütün full her şey tamamen canlı. Yaptığımız gibi kaydettik dedi. Peki. Şimdi ton değişti. Re diyez minöre geldi. Yani tam bir ton aşağı indirdiler. 2 yarım ses diye düşünün. Bu da Zeynep'in tonuna uysun diye her şey. Yani yoksa ona çok daha tiz kalacak. Denedim. Yani si bemole buraya. Eğer fa kalsa do natürele gelecekti. Belki çok lezzetli gelmiyordu. Ha bir de Tepki içinde oktava çıkıyor. Normalinde çünkü oktava çıkıyor mu bakayım sonunda. Yok. Ona da çok tiz geleceği için tam ortalama bir yer seçmişler ikisi birbirine. Bence Zeynep Bastık daha tiz de okuyabilir çünkü bunu. O genişliği var sesinin. Neyse çok konuşmaya başladım yine. No. Geliyor. Denedim. Şimdi bana şu geliyor. Daha önceden Tepki bu işleri yapmamış değil. Yapmış. Yani okuma, şarkı söyleme ile ilgili denemeleri bol yapmış. Fakat bence ilk girişte biraz tutuk. Ya çünkü ortam, her şeyin canlı çalındığı bir orkestra ve direkt rap okumadığı bir hani şarkı söyleme modunda girdiği ve hatta kendi tonundan okumadığı bir şeydi. O nedenle bakın birazcık bence back vokalde
ve geride kalmayı tercih ediyor. Yani, denedim gibi. Zeynep Bastık bol bol falsettolarla. Yani son derece naif bir şekilde line okuyor. Bu kaçıncı denememiz, yine çıkamıyoruz yarına. Şimdi hikaye geliyor. Aynı mod geçelim. Yine çıkamıyoruz yarına. Bu benim gök yüzüm olamaz. Ne güneş ne bulut ne umut var. Benim gök. Müthiş. İlk defa bir tam aradığı melodiyi okuyan bir rapçiyle karşılaşıyoruz bence. Benim Ve gök tamamen canlı. yüzüm olamaz. Ne sema. Gerçi daha önce kayıtlarda böyle okuyanlar var tabii ki ama hani tepkiden baştan aşağı dinlemek bunu ve hakikaten bir orkestrayı dinlemek çok olmuyor. Kamufle de yapıyordu bunu. Onu zaten izlemiştim konserinde de. Çok başarılıydı. Tepkide de bunu görüyoruz. Huzur var. Gitgide daha derine. Ama pop karakterle okuyanı ilk defa karşılaşıyorum, onu söyleyeyim. Tam bir pop karakter bu. Gitgide daha derine. Tamamen kirli. Düşüyoruz en derine. Kendimi bırakırım ellerine. Koymasam el yerine. Bir Ve kaydın canlı olması müthiş. Bakın koymasam el yerine. uzaklaşıyor ve hakikaten ses gidiyor. Bu çok lezzetli. Bravo. El yerine. Müthiş bir iş yapmışlar gerçekten. Ha bir de şundan bahsedeceğim size. Şimdi parça başlarken tepki koltuğa yayılmış durumda. Bu benim gök yüzüm Rahat giriyor. olamaz. Ne güneş ne Ayağını altına bulut almış. ne umut var. Benim Öne doğru bir çıkıyor ki biraz nefesi toparlansın. Çünkü şarkı söylemek heyecanlı bir iştir arkadaşlar. Bu nefesin birazcık randımana dönüşmesi lazım. Şöyle bir toparlanıp bir silkelenmesi lazım. O da silkeleniyor. yüzüm olamaz. Hafif öne de eğiliyor. Ayrı huzur var. Nefesi ayarlıyor. Gitgide daha derine. Gidiyor. Koymasam Hatta elini de koymuş. Biraz böyle şan çalışanlarda görürsünüz. Piyanoya tutma vardır. Şöyle bir ittirme. Benzeri bir hareket. birkaç kelime takılır dudağıma nefes alamam. Bundan sonrası kendi rap becerisiyle alakalı. Çok iyi nefes kullandığı için geriye yaslanarak da söyleyebilme lüksüne sahip. Diyor yaralar alışırım buna da bu aralar. Ama çok kirli okuyor. Parçaya çok yakışmış eyvallah ama 5 tane bundan gitmez yani. Kaç sene 5 şarkı arda arda gitmez bu. var. Hepsini koymuşuz çantamıza. Yani aa gibi çıkıyor. Taş oluyor iyice. Hiçbir şey kalmadı diyecek. Yine Cümle cümle bu nefes. şiir bize kalacak. Kaç dize daha yazılır ki bu şiire. Çok iyi. Bundan sonrası işe uçuşa başlıyoruz. Hazırsanız kanatlarınızı açın. Kemerlerinizi takın, başlıyoruz. Denedim, 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 denedim. Koca ellerimiz, bu kalacak Tanrı'nın yanına. Bu kaçıncı denememiz, yine çıkamıyoruz yarına. Geliyoruz. Sonunda tepki kendi yerine doğru geliyor. Mi'ye transpoz oluyor parça. Denedim, 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 denedim. Sol notosuna tepki ulaşacak az sonra. Denedim, denedim. Öne doğru bir eğildi. Nefesini toplamak için kendini gösteriyor. Kopacak ellerimiz, Sol 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 sol. bu kalacak Tanrı'nın Burada tiersler başlıyor. ellerimiz, bu kalacak Tanrı'nın yanına. Tertemiz. Bu kaçıncı denememiz, yine çıkamıyoruz yarına. Zeynep Bastık orijinal tonda devam ederken tepki birazcık ana ve vokalde söyleyip daha sonra tiers'e kayıyor ve son derece temiz söylüyorlar. Çıkamıyoruz yarına. Müthiş. Denedim, denedim, denedim. Denedim, 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 denedim. Karar ses. Denedim, Mi 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 mi. Çok iyi, bravo. denedim, denedim. Denedim, denedim. Müthiş. Denedim, denedim. Yani akor olarak da hani si bemol majör, pardon si, hani si majör basıldığı zaman si işte re diyez fa diyez, sol fa burada duruyor. Tam akoru tamamlayan ses. Bak şimdi.
güzel. Kopacak ellerimiz, bu kalacak Tanrı'nın yanına. Müthiş. Kaçıncı Ya bunun bir canlı performansta gözümüzün önünde olması rüya gibi. denememiz, yine çıkamıyoruz yarına. Cool, müthiş. Alkışlarınızla. Gerçekten çok çok başarılı. Bu tarz şeylerin daha da artmasını ben çok isterim. Neden? Bir rap söyleyen birini, senelerce bu kariyerle gitmiş birini ilk defa böyle şarkıcı biriyle yan yana görüyoruz. Yani şarkıcı ve rapçi diyeyim şu an. Ben kategorilere ayırarak söylüyorum. Yoksa hepsi şarkı söylüyor zaten de. Öyle sizin zihninizdeki gibi, genel algıdaki gibi konuşayım. Bu ikisini bir araya getiriyoruz ve bir şarkı söyletiyoruz. Bundan 2-3 sene önce bile pek normal gözükebilecek bir şey değildi. Geldiğimiz noktada o sürekli melodik şarkı üretmeler bizi artık en sonunda bu ikiliyi bir araya getirtti. Yoksa normalde Zeynep Bastık'la veya X biriyle bir rapçinin bir araya gelip bu şekilde şarkı söylemesi, hele canlı söylemesi falan bence imkansızdı. Bence imkansızdı yani. Şu an bunu görüyoruz. Bir level daha ilerisi ne olur? 2 tane iyi rapçinin bir arada böyle bir performans yapması olur. O da artık ne olur bilmiyorum. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama gerçekten ne olursa olsun çok çok kıymetli ve özel bir performans. Bu olacaktı. Bunu biri mutlaka yapacaktı. Yani bunu yapacaktı zaten. Yani böylesine iyi tizleri kullanıp 1,5 oktav aralıkta şarkı söyleyecekti bir gün bir rapçi. Bunu Tepki'nin bugün yapması çok kıymetli. Birçok arkasındaki ve bizim incelediğimiz çok iyi rapçiler var değil mi? Müthiş sesler bulduk aralarında. İşte Hayki'ydi, şuydu buydu. Yani hep söyledim. Ah yandı. Dedim ki ne kadar iyi kullanıyorlar. Seslerini kullanıyorlar artık. Bunları görüyorduk. Birçok kişiye de bence ardı ardına dökülecek bundan sonra. Tamamen döküleceğini düşünüyorum. Birçok performanslar olabilir. Artık daha fazla hani şarkıcılıkla kendini sınıflandırmış kişilerle beraber performans yapma şansı tanıyacak. Çok konuştum ya. İnşallah sıkılmadınız. Çünkü kıymetli bir nokta diyorum. Yani bugünün tarihine atın. Yani nedir işte 30 Mayıs 2019'da yayınlanan bu kayıt Türk rap müziğinde, Türk pop müziğinde bir böyle kırılma noktasının geçişi oldu. Her ne kadar hani ben bunu söylesem de eminim birçok rap söyleyen ne diyorsun arkadaş biz senelerdir bunu yapıyoruz diyecek ama hani sadece bir köşe noktası olarak duracak. Devrim falan gibi abartılardan kaçıyorum ama önemli bir gün bugün. Tebrik ederim sizlere. Çok konuştum. Gene söyledim. Peki. Bizim için de öyle ama ya. Özgün yani düşünsene 2 sene önce ilk defa bu rap yapan kişileri analizlerini yapmaya başladığımda onları yani insanlara şeyi anlatmaya çalışıyordum. Bak ya ben duyuyorum bu adamlar bunu yaparken bu kadar boş kulakla yapmıyorlar diyordum. En sonunda bakın aralarından bir tanesinin böyle bir performansını gördük. Senin fikrin ne? Yani hocam şunu diyebilirim ben de 2 yıl öncesine kadar. Bir 3 yıl öncesine dönersek müzik türleri arasında rap müziği koymuyorlardı. Daha underground takılıyordu. Hı hı. Ama şimdi müziğin kabul ettiğini görüyoruz. Neden? Çünkü dünyada da Türkiye'de de gerçekten müzisyen olan, vokal tekniği çok gelişmiş olan, kulağa armonik olan çok önemli rapperlar çıktı. Hı hı. Evet, Ve bu artık underground'dan çıktı. İnsanların dinleyebileceği. İşte yani neredeyse salon müziğine döndü. Aynen. Artık 4 büyük müzik türünün yanında 5. olarak rap hip hop kültürünü eklemiş olarak görüyoruz ve gerçekten ödül alıyorlar artık. Hı hı. Çünkü neden? İyi rapperlar geldi. Türkiye'de de Bravo. iyi rapperlar var. Bu sayede de bu rapperların yetenekleriyle rap müzik daha çok Dinlenir hale hayatımıza geliyor. girecek. Çünkü melodikleşiyor. Her melodikleşme geçirdiğinde çok daha fazla pop camiasına yani senelerdir pop dinleyen kişileri de içine almaya başlıyor. Geçen Elif'le bunu konuşmuştuk. Hakikaten bunda da APO'nun inanılmaz başarısı oldu. Doğru değil mi? İlk çıkardıkları Burak King'le parçası. Hangi parçaydı o Elif o? Hocam günah benim. Günah benim, suç benim. Yani ilk böyle melodiye dönüşme görüntüsü orada başladı ve ardı ardına böyle bir de 100 milyonları geçti değil mi? 200 bilmem kaç milyonda şu anda yani. Çok büyük kitlelere bir anda taşıdı. Hemen arkasından başkaları gelmeye başladı. Bir değişim dönemi ve şu anda artık ayyuka çıkmış durumda. Tabii Sagopa'yla başlayan bir süreç de var. Tabii. Şu an artık Onların- onlar bambaşka bir boyutta iş yapıyorlar. Yani Evet.
Ki aslında herkesi etkiledi bu ya. Ya etkilemeyen kimse yok. Herkes etkilendi bundan. Ya Bir bence de çok şöyle iyi bir şey oldu. oldu hocam. Sözünü kesmiş gibi olmayayım. Eskiden sample olarak alınıyordu. Yani önceden başka sanatçıların yaptığı melodileri sample olarak kullanıyorlar. Evet. Ama şimdi kendileri besteliyorlar. Kendi melodilerini, kendi müziklerini kendi bestelemeye başladılar. Evet. Yani sample'dan buraya geçiş artık müzisyen olarak kabul etmemizi sağladı rapperları. Doğru. Bu ileride çok etkileyecek. Olumlu yönde etkileyecek herkese. Çünkü yani onların dinleyicisi olan 13, 15 hani başlangıç seviyesinden bahsediyorum. İlk dinleyici kitleleri karşılarında artık sadece söz okuyanları değil veya iyi nefes tutanları değil melodik bir şeyler üretmek zorunda olan rapçileri görüyorlar. Bu da muhtemelen ileriki dönemde oluşacak rapçilerin daha iyisini de yaratabilir. Çok çok daha iyileri gelebilir. Veya çok iyi şarkıcılar süper rap de söyleyebilir. Bak bir tersi de var. Hani müthiş bir... Casey Tandingan ya. Değil mi? Dehşet bir şarkıcı. Nasıl rap okuyor? Aman yarabbi. Ya ikisi de birleşmiş en sonunda yani. Şarkıcılığın bir şeyi haline gelmiş gibi. Değil mi? Uzvu haline geliyor. Neyse amma uzun konuştuk. Hiçbir dökülesimiz varmış ha. Vallahi dökülesimiz varmış. Neyse bu videonun altına bu hafta muhtemelen yayınlarım. Düşüncelerinizi lütfen paylaşın arkadaşlar. Bütün fikirlerinizi paylaşın. Bu konuda belki daha ileride tepkiyle ve diğer arkadaşlarla bir araya gelip bir videoya çekebiliriz. Yani bu sadece bu konu üzerine konuşacağımız, prodüksiyonla alakalı konuşacağımız bir içerik üretebiliriz. Peki.